Whiteout Survival'da bu aralar etkinlik üstüne etkinlik getiriyor. Nefes almaya neredeyse fırsat bulamıyoruz. Peki ama bu gelen etkinliklerin hepsi gerçekten oynamaya, en önemlisi de harcama yapmaya değer mi? Selam ballarım, ben Wengerberg. Bugün Whiteout Survival'a yeni eklenen gezici tiyatro etkinliğini masaya yatırıyoruz. Baştan söyleyeyim, eğer bu videoyu izlemeden o mağazaya girip paket almaya niyetlendiyseniz o kredi kartını yavaşça yere bırakın. Neden mi? Çünkü bana sorarsanız bu etkinlik son zamanlarda gördüğümüz en boş ve tamamen şansa yani RNG'ye dayalı sistemlerden biri. Bu videoda gezici tiyatronun mantığını, ödüllerinin neden yetersiz olduğunu ve neden sadece Megadon oyunculara hitap ettiğini konuşacağız. Çayınızı kahvenizi alın, başlayalım ballarım. Şimdi gelelim şu etkinliğin temellerine inelim. Ekrana ilk açtığınızda ne tatlı bir teması var, tiyatro sahnesi gibi kat kat çıkıyoruz diyebilirsiniz. Ama sistemin özü aslında hepimizi yakından tanıdığı bir şeye çok benziyor. Mia'nın fal kulübesini hatırladınız mı? Mantık basit gibi duruyor. Elimizde pozitif ve negatif katsayılar var. Pozitif çekerseniz yukarı katlara çıkarsınız, negatif çekerseniz aşağı düşersiniz ama şeytan ayrıntıda gizli ballarım. Normal keşif yaparsanız ve şans eseri negatif bir katsayı -1, -2 gibi çekip alt kata inerseniz geçmiş olsun. Tur anında sonlanır, bütün o tırmanma hevesiniz saniyeler içerisinde çöpe gidebilir. Yani tamamen RNG'nin oyunun insafına kalmış durumdasınız. Bir strateji, herhangi bir birikim ya da yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece saf şans üzerine kurulu bir oyun. Şimdi oyun tam bu noktada size diyor ki aşağı düşmek istemiyorsan korumalı keşif yap. Harika yapalım ama korumalı keşif için bizden istenen parçalar ilerledikçe o kadar yüksek ki ücretsiz olarak ya da daha düşük yatırımlı bir oyuncuyum. Ufak harcamalarıyla sınırları çok çabuk aşması gerekiyor. Etkinlik günlük paketler veriyor. Tek kullanımlık haklar soruyor her gün için. Yine bir yanın fal kulübesine çok beğeniliyor. Ve o katları sağ salim çekmek için şansınız yaver gitmiyorsa o paketleri almak bir yerden sonra kabusa dönüşecek. Peki tam olarak bu çileye neden katlanıyoruz derseniz oyunun bize sunduğu havuç ne? Astral seyahat. Diyor ki eğer çok şanslıysan 5. ve 6. katları görürsen, o yıldızları toplarsan seni zengin ve astral harikalar diyarına sokacağım. Ve orada ödüller daha bol. Evet, muhtemelen Mia'nın fal kulübesinde de olduğu gibi oradaki ödüller çok daha iyi. Ama oraya ulaşmak için inanılmaz ya bir bal küpüne düşmüş olmanız gerekiyor. Doğarken bal küpüyle doğmuş olmanız gerekiyor. Ya da cüzdanınızı kapaklarını sonuna kadar açın ve kendinizi doğal akışa bırakın. Bunlardan ikisinden birine ihtiyacım. Gelelim işin can sıkıcı kısmına. Mağaza yani tuhaf pazar. Mağazaya giriyorum, bakıyorum, bir tane bile alabileceğiniz mitril yok. Arkadaşlar bir etkinlikte mitril yoksa benim gözümde o etkinliğin değeri yarı yarıya düşer. İşte alabileceğimiz şeyler belli. Özel mitik kahraman doğum sandığı, uğurlu kahraman donanımı var. Birkaç gün önce buz kulübesi etkinliği geldi, hatırlıyor musunuz? En azından onu dişe dokunur seviyede işte ateş kristali vesaire bir şeyler alabiliyorduk. Ama burada topu alacağımız ateş kristali sayısı bile komik derecede az. Dediğim gibi sistem sizi RNG'ye yönlendiriyor. Yani 5. ve 6. kata çıkmadan gerçek ödülleri zaten alabiliyorsunuz. Kat çıktığında harcayacağın para belli, mağazadaki fiyatlar belli. Bence bu etkinlik fiyat performans açısından sınıfta kalıyor. O zaman şu soruyu soralım. Bu etkinliği kimler oynamalı? Açık ve net konuşalım sizlere. Megadolonlar yani eyaletin en büyükleri. Oyuna devasa bütçeler ayıranlar. Onlar burada zaten çok fazla yüksek harcamalarla o tılsımlar vesairelere gitmek istiyorlarsa denerler. Onların şanslarıyla asla seyahatleri yaptıkları harcamayla telafi eder belki bir ihtimal. İşte onlara kalmış. Onların inisiyatifine, onların egosuna kalmış diyebiliriz. Ama bizim gibi daha düşük ya da orta yatırımcı oynayan oyuncular bence Mia'nın fal kulübesinde de olduğu gibi ki Mia'nın fal kulübesindeki yine bir şey elde edebiliyoruz. Buradan oynamaya uzak durmanız gerekiyor. Görevlerden gelen ücretsiz haklarınızı kullanın. Ne düşerse bereket versin deyin ve bu etkinliği kapatın. En azından cebinizdeki bu parayı bu şekilde kaybetmezsiniz ve bu kadar fazla sorun yaşamazsınız. İnanıyorum ki daha iyi etkinlikler gelecektir. Ama bu etkinlikte olan yani genel düşünceme bakarsanız en kötü etkinliklerden biri olacaktır. Ben dediğim gibi bu etkinliği ve bu sistemi hiç beğenmedim. Ve sizlere de harcama yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Paranızı daha garanti ilerleme sunan etkinliklere saklayın ya da Frost Star'larınızı. Ama aranızdan ya Wengerberg sanırım benim şansım bugün çok yaver gidiyor. Ben o astral seyahatiye çıkacağım içimde kalmasın diyen inatçı ballarım varsa bari harcamanızı akıllıca yapın. Açıklama kısmına bıraktığım pindirim referans linkimi kullanarak yine avantajlı alışveriş yapabilirsiniz. Hatta ilk alışverişinizde ilk defa referansımda kayıt olduysanız promo kodu
adı kullan kısmına Wengerberg yazın. Biraz daha uygun alışveriş yapmayı, Frostar almayı deneyebilirsiniz. Frostar nedir? Oyundaki para birimi aslında baktığınızda her Frostar'ın belirli bir karşılıkları var. Tam şu kısma ekrana kaç Frostar'a ne alabilirsiniz onu koyarım. Ama Frostar'ın çalışması için yani karlı olması için indirim kuponu vesaire evet size karlı gelecek. Daha da avantajlı olması için mantığı şu: yüksek toplu alımlar yaparsanız daha uygun, daha cüzi miktarlara gelir. Her ay referansımla kayıt olursanız yaptığımız çekilişlere hem Telegram grubunda hem de YouTube'dan duyurdu. Bunlara katılabilirsiniz. Hala Telegram grubuna katılmadıysan yine açıklamadan Telegram grubuna katılabilirsin. Madem şansınızı deneyeceksiniz en azından biraz daha indirimli uygun hale getirmeye çalışalım. Sizin için de işinize yarar umarım. Peki şunu sormak istiyorum. Burada izleyicilerime eğer buraya kadar geldiyseniz siz bu gezici tiyatro etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şansınızı denediniz mi? Benim gibi bayağı şanssız olanlar var mı? Ya da yok ya ben direkt 5. 6. katı gördüm aslında o kadar da zor değil ücretsiz bir şekilde diyenler var mı? Sizin yorumlarınız ne? Son zamanlarda Whiteout Survival'a gelen bu etkinlikler hakkında ne düşünüyorsunuz özellikle? Yani çok fazla etkinlik gelmeye başladı ama bu etkinliklerin bazıları evet güzeldi. Neydi? Buz kulübesi güzeldi. Mia'nın getirdiği andana bıcı bıcı yaptığımız. O biraz daha eğlenceli. Düşük yatırımla yine bir şeyler alabiliyorduk. Burası Mia'nın fav kulübesinin işte harcama attention kısmını alalım. Farklı bir departmanda tekrar yaptıralım diyerek bence yapılmış bir etkinlikti. Bilmiyorum yani bu kadar fazla etkinlik gelmesini zaten saçma bulmuştum. 6 gün sürüyor falan. İnsanlar şey demişti transferde. İşte transfer var, etkinlik puanlarımız nasıl olacak? Çünkü kimse yine böyle küçük bir etkinlik beklemiyordu. Bence herkesin beklediği işte 3. yıl dönümü olsun, vurmalı etkinlikler olsun, hani toplu puan biriktirdiğimiz şeyler manasında olur diye düşünmüştü. Century Games yapımı biraz daha ters köşe yaptı. Dedi ki biz tamamen sizin o kıymetli cüzdanlarınıza hükmetmek istiyoruz. Çıkarın cüzdanları dedim. Kontrol yapacağım dedi. Kimin daha çok parası var? Tam olarak böyle olunca da biraz tatsız oldu. Sizin son etkinliklerin performansıyla ilgili ya da etkinlikler hakkında düşündükleriniz neler? Bunları merak ediyorum. Eğer buraya kadar gelirsen yorumlara yazabilirsin. Hadi buraya kadar yine izlediysen belki videoyu beğenebilirsin. Neden? Videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı istiyorum. Çünkü kanalı izleyen izleyicisinden de videoyu beğenen abone olan insan sayısı çok az. Siz bunu izlerken ben 2000 abonelere yeni yaklaşmış olacağım. Belki 2000 abone serisini de geçeriz. Sizlerin desteği için bugüne kadar çok minnettarım. Bugüne kadar katıl abonesi olan, bana destek olan herkes için çok teşekkür ederim. Bir şekilde bu YouTube'u açma sebebim benim de sizlere sadece oyunu öğretmek değil, kendi hayallerimin peşinden gitmek için. Belki bir gün başka bir videoda uzun uzun bunlar hakkında da konuşuruz. Çünkü bu aralar çok konuşmak istediğim videolar yapmak istiyorum. Sanırım katıl üyelikleriyle başlayıp böyle bir video yapacağım. En azından katıl abonelerinden biraz brief yani geri dönüş alırım. Hala çok saçmalamışsın derlerse bir anda size göstermiyormuşum. Sadece katılda kalıyormuş bu rezillik. O sırada şey değil mi? Paramızla rezilliğini izleyeceğiz. Aç kapıyı derseniz de izlersiniz. Çünkü önce test etmem lazım nasıl bir şey olacağını. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video muhtemelen sabah sizin ana sayfanıza, timeline'ınıza düşecek. Umarım hoşunuza gider. Kendinize güzel bakın. Harika bir gün geçirin. Özellikle de bu kadar zorluklar geçirdiğimiz bir Türkiye'de. Umarım gününüz güzel geçer. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.